Herkese merhaba. Bu videoda Excel 365 ile gelen yeni bir veri tipi özelliğini göstereceğim. E, Hücreye yazdığınız ülke, il gibi bilgileri coğrafi veri tipine dönüştürebiliyorsunuz ve işte nüfus ve o ülke veya ille ilgili resim gibi bazı değerleri getirebiliyorsunuz. Şimdi nasıl yapıyoruz onu görelim. Benim burada hazır başkentler diye bir tablom var. Oradan yararlanacağım. Şimdi buraya örneğin şuradan bakalım. Bir tanesine örneğin Saraybosna A2 hücresine Saraybosna yazalım. A2 hücresindeyken data, siz de Türkçe kullanıyorsanız veri, burada convert to geography yani coğrafi veriye dönüştür gibi bir özelliği var. Yeni Excel 365'lerde. Bunu tıklayalım. Bakın böyle bir şey geldi. Yazdığımız il isminin yanında sol tarafında böyle bir şey geldi. Show card diyor. Bakın show card diyelim. Evet. O yazdığımız şehirle ilgili genelde böyle bilgiler çıkıyor. Yani bu haliyle de kullanabilirsiniz ama bunu tablo şeklinde, mesela insert data diyor. İşte ben nüfusunu istiyorum. Population seçtim. Bakın population direkt buraya geldi. Bu ille ilgili, bu şehirle ilgili bir de image yani resim istiyorum diyelim ki. Onu da buraya otomatik eklemiş oluyor. Tabii bunu siz büyütebilirsiniz istediğiniz gibi. Biraz resim olunca küçük oluyor ama şu şekilde güzel sanki. Ctrl D ile yukarıdaki hücre tiplerini aynı buraya yapıştıralım. Şimdi bunu silelim. Başka bir başkent seçelim buradan. Mesela Norveç'in başkenti Oslo diyor. Şöyle yazalım Oslo diye. Evet. Otomatik olarak veri tipi Oslo'ya dönüştü ve Oslo ile ilgili nüfus geldi ve resim geldi. Bir tane daha yapalım. Japonya'nın başkenti Tokyo'yu seçelim ya da yazalım Tokyo. Pardon, şurayı yazacaktık. Burada dikkat etmeniz gereken, dediğim gibi, veri tipinin, hücrelerdeki veri tipinin coğrafi veri tipi olması. Evet, Japonya ile ilgili de böyle bir Japonca bir şey geldi. Mesela diyelim ki başka bir veri eklemek istiyoruz. Şuradan seçelim. Ülke diyor mesela, hangi ülkeye ait? Şuraya diyelim ki bir tane ülke sütunu ekledik. Ülke diyelim. Şurada bakın şuna dikkat edin. Insert data diye bir bölüm açılıyor. Mesela bu şehir hangi ülkeye ait? İşte country, region. Evet. Biraz zaman alıyor online çalıştığı için. Bosnia and Herzegovina şeklinde geldi. Bunları da bu şekilde mesela yapabilirsiniz. Bunu da yapalım aynı şekilde. Tabii online olduğu için biraz yavaş çalışabiliyor. Evet, burada bir veri olduğu için onu buraya aldı. Tekrar şöyle yapalım.
Şurada country. Bazen işte böyle bağlantı sorunlarından getirmeyebiliyor ama bağlantı hızınıza göre değişir. Şu anda başka bir özellik var mesela, bakalım. Time zone, işte area gibi ülkeyle ilgili, o şehirle ilgili çeşitli özellikler geliyor. Son olarak da bir time zone deneyelim şuraya. Evet, şu tarafa geldi. Şöyle yapalım. Tabii bunların buradaki sıralamada olması gerekiyor. Ben o yüzden istediğim hücreye getiremiyorum şu anda. İşte şöyle yaptığımız zaman Central European Time diye geliyor. Yani isterseniz siz şunu şöyle buraya taşıyabilirsiniz. Evet, bu özelliği kullanabilirsiniz. Bu çeşit coğrafi verilerde veri getirmek için gayet kullanışlı bir yöntem. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere.